Herkese selam arkadaşlar, ben Morix. Bugün farklı bir seriyle karşınızdayım. Hiç alışık olmadığımız bir seri türü. Eğitici videolar. Ya tabii Minecraft'ta bir eğitici serimiz var o ayrı. Yani eğitici değil de öğrettiğim birkaç bir şey var video esnasında. Bu direkt video editleme tarafında eğitici bir serimiz olacak. Yeni kanalım ilk videosu güzel olması dileğiyle. Videonun direkt başına söyleyeyim. Eğer ki istediğiniz başka bir edit programı veyahut da istediğiniz herhangi bir şey varsa, ne bileyim Premiere'de bunu öğrenmek istiyorum. CapCut'ta bunu öğrenmek istiyorum. Filmora'da bunu öğrenmek istiyorum. Ne bileyim Microsoft'un edit programı var. Onda bunu öğrenmek istiyorum vesaire vesaire. Ya da bunun eğitim videosunun serisini çeker misin, bunu öğretir misin tarzı şeyler söylerseniz bildiğim kadar ve programı araştırdığım kadar size bilgi vermeye çalışacağım. Birkaç program hakkında bilgim var. En çok Premiere hakkında bilgim olduğu için Premiere'le başlayalım dedim. Videomuz olabildiğince hızlı geçirmeye çalışacağım. Böyle sıkıcı, ne bileyim 1 saat 1,5 saat bir videodansa hızlı ve işinize yarayacak bilgileri vermeye çalışacağım. Yani yok burası bu işe yarıyor, yok şurası şu işe yarıyordan daha çok ben direkt bunu kullanabilirsiniz ya da bunu kullanamazsınız diyeceğim. Arkadaşlar neyi kullanın tabii benden öneri almanız, yani bir eğitim videosunda yani bunu kullanın veya da bunu kullanmayın demek yerine ben olabildiğince bilgilerimi vermeye çalışacağım tabii ki de. Bunun dışında hani önereceğim edit programı zaten direkt Premiere'dir. Premiere dışındaki edit programları kullanabilirsiniz ama Premiere dışındaki edit programlarında hani bunu ciddi bir işe çevirmek istiyorsanız sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ne bileyim Premiere dışında yani çoğunlukla bir yere iş alın, bir yere iş yapmaya girdiğiniz zaman çoğunlukla Adobe programlarını kullananlarla karşılaşırsınız ve Adobe programlarını bilen insanları çoğunlukla iş alırlar. Yani bunu bir iş olarak yapacaksanız Premiere önerimdir. Yani yok kendi kanalınız ve şahsi videolarınız içinse CapCut gibi yani böyle daha alt düzey programlar kullanabilirsiniz. Ben bildiğim için Premiere'den başlayacağım. Bundan sonra CapCut vesaire vesaire gibi aklınıza gelenleri söylerseniz yorumlarda onlardan da başlayabiliriz. Bundan sonraki bölüm olarak belki CapCut olabilir, emin değilim. Bunu da yorumlarda belirtebilirsiniz. Tabii artık ne kadar yorum gelirse elimizden geldiğince kanalımızı hızlı bitelim ve daha çok kişiye yardımcı olalım kafasındayım. Ben bildiklerimi insanlarla paylaşmayı çok seviyorum. Neyse, konuyu daha çok uzatmadan hızlıca girelim. Bu direkt Premiere'imizin açılış yüzü. Premiere'imizi direkt açtığımız zaman böyle cort diye bu ekran gelir. İndirdiğiniz zaman zaten bu bölüm 1 ve United olmaz. Direkt tak diye bu ekranı sizin yüzünüze yapışır ve öğretici bir şey çıkabilir karşınıza, hatırlamıyorum çok. Burada New Project ve Open Project diye 2 tane tuşumuz var. Home var. Direkt ana sayfa bu ekran. Buradan New Project derseniz yeni proje açarsınız. Yeni proje açarsanız şöyle söyleyeyim, yeni projenin olayı şu. Tamamen sıfırdan kurulu bir proje açma ve diğeri de daha önce çalıştığınız bir çalışma alanı. Ne bileyim diyelim ben daha önceden Minecraft'ın bir bölümünü editliyordum. Open Project'ten o Minecraft bölümünü açabilirim. Tabii onların kayıtları burada duruyor ama buradan 20 tane mi ne geldikten sonra silinmeye başlıyorlar. Buradan şuna basarak en son hangisini yaptıysanız ismine göre de buradan sıralayabiliyorsunuz. Boyutları vesaire vesaire. Onun dışında şöyle şuradan New Project deyip yeni project açabiliriz. Arkadaşlar bu ekran ben kullanmıyorum. Kullanabilirsiniz. Güzel bir özellik ama ben pek benim gibi insan için değil ama artık kullanacağım ben de bugünden sonra diye düşünüyorum. Bilgisayarda düzenli ve videolarını düzenli tutan insanlar için bu işe yarar. Diyelim şurada bir klasörünüz var. Diyelim şu klasörün adı Minecraft bölüm 1. Hatta ne bileyim bir video ediyorsunuz. Funny Moment bölüm 1 için dosyalar diye ayarlamışsınız bunu. Bunun için de videoda kullanacağınız tüm her şey, sesler, müzikler, görüntüler, araya atacağınız videolar, geçiş efektleri vesaire her şey bunun için attıysanız direkt şu klasörü seçip create derseniz direkt bu klasörün içindeki her şeyi projenizin içine çeker ve sizi tek tek oraya taşımakla uğraşmaktan darır. Ama tabii bu dediğim gibi benim gibi düzensiz videolarınız seslere ayrı bir yerde, şeylere ayrı bir yerde ise bu sizin çok işinize yaramaz. Ya da tek tek gelip buradan downloadlansa ne bileyim fotoğraf videolarınızı seçebilirsiniz. Document'tan gelip seçebilirsiniz. Pictures'tan gelip seçebilirsiniz. Ne bileyim D'ye geldim diyelim. Benim burada çekilen video klasörüm var. Direkt şuradan videonuzu tutup çekebilirsiniz. Öyle yapalım isterseniz. Direkt benim F'de klasörüm var. Klasörümün şurada. Şuradan videolar klasörüne giriyoruz. Gördüğünüz üzere videolar klasörünün içindeki her şeyi seçmiş manyak herif. Ben videolar klasörünü bu arada seçerek mi açtım? Şunları direkt üstüne tıklayıp clear diyebilirsiniz. Şöyle geri girelim oraya. Sonra buradan videolar diyelim. Burada benim zamanında Minecraft'ta çektiğim bir videom var. Onu almak istiyorum. İlk bölümümüzde. Şuradan medyaları kopyalayabilirsiniz. Yeni bir klasör açabilirsiniz. Bu proje içinden de açılıyor. Bunlar önemli değil. Sekans açabilirsiniz. Bunu da açmasın hatta. Biz kendimiz açalım. Direkt bence projemizin ismi sosyal yazabiliyoruz. Projemizin ismi bölüm 1 olsun. Sol altta bu arada gördüğünüz üzere bastığım her tuşu tek tek gösteren bir uygulama kurdum. Bölüm 1 dedim. Buradan sekans açabilirsiniz, açmayabilirsiniz. Bu size kalmış. Ben açmadan direkt bir şey açacağım. Önemli değil. Replay istiyoruz. Gördüğünüz üzere sizde bu program ilk indirdiğinizde solda ek olarak öğretici bir kısım var. Onun üzerine şöyle sağ tıklayıp Close panel diyerek kapatabilirsiniz. Panellerimizi küçük küçük tanıtalım. Çok hızlı tanıtacağım sıkmadan. Source paneli videomuzu diyelim şöyle hemen göstererek anlatalım. Videonuz diyelim bu da videoları o diğerinden ayrı olarak şöyle de atabilirsiniz. Videolar klasörünüze girersiniz mesela videolarınızı burada. Şu videonuzu editleyeceksiniz diyelim. Şu videoyu şöyle çekerek videolar project bölümüne atabilirsiniz. Project bölümü bizim sesler, görüntüler, videolar vesaire vesaire kliplerimizin her şeyimizin toplandığı yer. Buradan
Buradan direkt alıp şöyle sürükleyip timeline'ı açabilirsiniz ya da ayrı bir yol daha göstereceğim. Bunun şöyle üstüne bir kere tıklarsanız altta bir çizgi açılıyor. Buradan videonun saniyelerine bakabiliyorsunuz. Ne bileyim o videomu öğrenmek için buradan bakabiliyorsunuz. Buradan mesela videoyu daha çok büyütüp küçültebilirsiniz buradaki parçaları. Bunu isterseniz şöyle liste şeklinde de gösterebilirsiniz. Bunun dışında project bu gene aynı şey. Bu farklı mesela dosya diyelim. Farklı bir dosya. Bunu direkt close deyip kapatabiliriz. Bununla işimiz yok. Media Browser gene buradan dosyaların içine girip bakabilirsiniz. Ki ben bunu kullanmıyorum. Bunu da close panel diyelim. Library Cloud kullananlar için bu da gene yani Cloud kullanmıyorsanız önemli değil. Close diyoruz. Info şöyle bunun üstüne tıkladığım zaman infosunu verir. Bilgi videonun kaç FPS, kaç yani kalitesinin ne olduğu veyahut da süresi, in out bilgisi ve in out girmediğimiz için in out göstermiyor. Sesinin kalitesi 48.000 Hz'ymiş. Stereo şeklinde kayıt alınmış. Tiplim olarak gözüküyor. Burada efekt infoyu da kullanmıyoruz bu arada arkadaşlar. Info kullananlar vardır da pek kullanmıyorum. Yani şimdiye kadar bir kere bile açmadım bunlar yüzünü. Efekt en çok kullandığımız yerlerden bir tanesi. Marker videonun diyelim şöyle göstereyim. Şunun üzerine iki kere tıklarsanız şurada source kısmı açılır. Bu source kısmı videonun ön izlemesi. Bunun tüm olayı videoyu diyelim ben bu saniye ve şu saniyeyi almak istiyorum. Şöyle şu 2 saniyeyi belirleyip şu videoyu şöyle çekip atarsam videonun sadece o saniyeleri aldı gördüğünüz üzere. Şimdi o saniyeler dışında baştan sona videoyu alan mesela şöyle clear in and out derseniz tamamen orayı siler. Şöyle baştan sona alırsak gördüğünüz üzere o videonun sadece benim seçtiğim şu aralığı aldı. Şurada bir küçük bir aralık seçmiştik onu aldı. Ya da sadece şey de yapabilirsiniz. In ve out seçerek sadece bir görüntüyü ve sadece sesi ayrı ayrı alabilirsiniz şöyle. Geri şunları sağ tıklayıp link derseniz bunlar birbirlerine birleşirler. Sağ tıklayıp bir daha link diyeceğim şimdi. Enable link diyeceğim. Şu anda da ayrılar. Şöyle geri link diyeceğim bunlara mesela. Link dedim. Bunlar gördüğünüz üzere birbirlerinden linklendiler yani. Silelim şunları. Şu anda bir işimiz yok onlarla. Şöyle dediğim gibi in out diyerek istediğiniz saniyeleri alabilirsiniz. Marker dediğimiz olay buraya diye M bastık ve şuraya bir M bastık. Şu markerın üstüne geldik. Bu markerın görüyorsunuz markerlarda işaretlediğiniz tüm markerlar konumlar burada gözüküyor. Tabii bunu çok kullanmıyorum. Çok az kullanıyorum ama gene de göstereyim dedim. Markerlara isim verebilirsiniz. Bu diyelim farm başlangıç kısmı diyelim. Farm bitiş diyelim. Allah. Bunu biraz büyük bırakmışım. Şöyle gördüğünüz üzere iki tane marker. Markerın üstüne durduğunuz zaman aşağıda süresi ve ismi yazar. Ama siz diyorsunuz ki ben bunu daha rahat ayırt etmek istiyorum. Buradan hangi markerları görmek istediğinizde mesela ben başlangıç mesela farm başlangıç, eşya toplama başlangıç. Mesela diyelim şuraya da bir marker attım. Şuradaki şeyi silelim. Timeline'ı silelim. Buraya bir marker ve buraya bir marker. Bunlar da malzeme hazırlık başlangıç malzeme hazırlık bitiş dedik. Arkadaşlar bunlar başlangıçlarım. Mesela şu an edit marker diyorum. Başlangıçlarımız turkuaz olacak. Tamam. Mesela bu turkuaz olacak. Bu da başlangıç olduğu için. Bunu edit marker diyorum. Turkuaz diyorum. Bitiş markerlarımı da örnek veriyorum. Kırmızı olacak. Bunlar sizin videonuzun bu arada yanlış markeri kırmızı yaptık. Şöyle şunu şu üstüne geleceğiz. Sol klik sağ klik edit marker kırmızı diyeceğiz. Şunun üstüne geleceğiz. Sağ klik edit marker kırmızı diyeceğiz. Gördüğünüz üzere başlangıçlarım maviler benim başlangıçlarım, kırmızılar da bitişlerim. Siz başlangıçlar görmek istiyorsanız şuradan buna basarak başlangıçlar, şuradan buna basarak da kırmızıları görebilirsiniz. Tüm attığınız markerlar burada gözüküyor. Buradan da isimlerini yazarak kaydedebilirsiniz. Tabii bunları ben pek kullandığım söylenemez. Çok az kullanıyorum. Şöyle üzerine basıp delete basarsanız da silinirler. Close history diyorum. Onu da çok kullanmıyorum. History'de bu yaptığınız tüm her şeyin kaydı, yani kesmeydi, biçmeydi, silmeydi falan. Bunların hepsi burada gördüğünüzde ya bu kayıt olarak gözüküyor. En son buradan da geriye alabilirsiniz mesela, ne bileyim. Ben ne istiyorum? Markerları silmeden önceki yere gelmek istiyorum. Şurası gördüğünüz üzere. Renk vermeden önceki yere gelmek istiyorum. Şöyle. Veyahut da şöyle şuna tek tek renk verdiğim tüm kayıtlar burada duruyor. Şahsen ben bunları da çok kullanmıyorum. Direkt close diyeceğim. Burada sesle ilgili kısım var. Burası çok önemli, yani çok önemli bir kısım aslında. Bu şu anda bizim için önemli bir kısım değil. Ondan dolayı bunu da close diyeceğim. Ya bu gene video bilgilerini gösteren bir kısım. Burası da gene bizim için şu anda önemli değil. Şu anlık önemli değil diyorum. Şimdi yavaş yavaş kendimize özel paneli özelleştirelim. Şöyle project'ten tutalım o zaman. Project kısmını şöyle taşıyabilirim. İstediğiniz yere koyabilirsiniz. Şunun yanına veyahut da ne bileyim şöyle en sağa koyabilirsiniz. Şunun yanına koyabilirsiniz. Üstüne koyabilirsiniz vesaire. Şöyle işaretlenen yere tam olarak o şekilde koyuyor. Şöyle göstereyim. Mesela bunu buraya koyarsam böyle olur. Ya da şunun yanına koyarsam şöyle olur. Şöyle koyarsam şöyle olur. Ben mesela onu şunların arasına koymak istiyorum. Mesela bak şurada bunların arasına koyuyoruz. Şöyle arkadaşlar bunların ikisini arasına getirip böyle sola doğru çekerseniz büyütürsünüz. Efektleri tutalım. Efektleri sağa attım diyelim. Source kısmı orada kalsın. Efekt kontrolü de alamıyorum. Neden alamıyorum acaba? Kapat yapalım şunları. Şöyle close derseniz diyelim onları kapattınız, kaybettiniz, bulamıyorsunuz. Aynı şeyleri şuradan tekrar açabilirsiniz. Source monitor dedim. İlk defa karşılaşıyorum.
Undock. Şu undock diyerek de alabiliriz yani, çok sıkıntı değil. Onu aldık. Bir de efekt kontrol lazım bize. Bakın gene bunu da alamıyoruz. Undock diyelim. Şöyle alalım. Şimdi şu ortayı olabildiğince kendinizi rahat görebileceği bir şekilde ayarlayın. Şimdi şurada fark ettiyseniz iki tane kısım var. Biri 00 siyah olan şu. Görüyorsunuz. Bu da bizim videomuz. Bunun altında bir çizgi yok ama bunda var. Şu sağ altındaki gördüğünüz imleç, bu bizim sekansımız anlamına geliyor. Sekans dediğimiz şey bizim o anda edit yaptığımız kısım. Timeline çizgimiz şura yani. Şurası sekansımız. Ve sekans bizim video boyutlandırmamızı yani videomuzun direkt ana altyapısına oturtulduğu yer diyelim. Şimdi sekans oluşturmak için iki farklı yol göstereceğim. İlk sekansımızı silelim. Gördüğünüz üzere sekansımız yok. Drop media here to create sekans diyor. Buraya bir herhangi bir videonuzu sürükleyerek şöyle göstereyim. Sekans oluşturabilirsiniz diyor. Yani bunu kullanmak aralarında benim için en mantıklı olan, çünkü videonun kalitesine göre bu sekans oluşturur. Videonun kalitesi neyse o tarzda bir sekans oluşturur. Bu 1920 1080'e 60 FPS ise 1920 1080'e 60 FPS şeklinde sekans oluşturur. 720'ye 30 ise 720'ye 30 FPS şeklinde sekans oluşturur. Şuradan sekansı kapatabilirsiniz ve buradan sekansımızı silelim. İkinci sekans oluşturma yolumuz, diyelim siz videonun kalitesinden daha düşük bir sekans oluşturmak istiyorsunuz. Video 2.5K ama siz 1920 1080 bir sekans oluşturmak istiyorsunuz. Ya da tam tersi. Video 1920 1080 ama 2.5K bir sekans oluşturmak istiyorsunuz ki saçma, böyle bir şey yapmayın bence. Şu sol altta gördüğünüz üzere bir new item yazan bir not defteri, post-it tarzında bir tuşumuz var. Ona sol klik basıyoruz ve sekans diyoruz. Aynı şekilde şuraya sağ tıklayıp new item deyip sekans da diyebiliriz. Burada hazır sekans seçeneklerimiz var. Ne bileyim, Canon'un kamera şeylerine göre vesaire vesaire. Burada bir sürü var ki bunların hiçbirini şimdiye kadar kullanmadım. Kullanabilir misiniz? Açıkçası kullanabilirsiniz. Yani ne bileyim, burada kendinize uygun bir şey bulmuşsunuzdur, onu kullanırsınız. Ama ben daha çok şuradan settings'e geliyorum. Buradan gene seçerek kullanabilirsiniz. Ama ben gene kendim yapmayı daha çok seviyorum. Custom diyoruz. Buradan istediğiniz FPS'i seçiyorsunuz. Ne bileyim, 24 FPS istiyorsanız 24, 10 FPS istiyorsanız 10, 60 FPS istiyorsanız 60 FPS şeklinde ayarlayabilirsiniz. Buradan videonun boyutlarını ayarlayabilirsiniz. Ayarladığınız zaman videonun türünü gösteriyor. Vertical 16'ya 9'muş mesela şu an görüntü. Mesela şunu şöyle değiştirsek 96.5 dedi. 100 olarak değiştirmişim. 1080 diyelim geri. Buradan işinizi görecekler. Gene buradan FPS'i gösteriyor. Display format. Çıkış olarak 60 FPS gene istiyoruz. Buradan değiştirmeniz gereken, buradan ses hızını değiştirebilirsiniz. Quick time diyerek farklı şekilde çıktıları alabilirsiniz. Tabii biz geri buradan iframe only Impact diyelim. Bunun dışında şimdi burası video preview. Burası videonun bize gösterileceği kısım. Hani demiştim ya, şurada videoyu attığı zaman burada videonuzu izliyorsunuz. O bize gösterdiği kalite burası. Şimdi burayı 1920 1080'e ayarladım mesela. Ben çoğunlukla 1920 1080 kullanıyorum. Burada maksimum render quality seçerseniz maksimum işlemcinizi kullanarak maksimum verebileceği kalitede. Buraya da diyelim bölüm 1 diyelim. Okey dedik diyelim. Gördüğünüz üzere sekansımız açıldı. Şöyle videonuzu sürükleyerek koyabiliriz. Burada diyor ki, eğer ki sekansınızın ayarları videonuzun kalitesinden farklıysa sekansınızın kalitesi videonun kalitesiyle farklı. Bunları eşleştirelim mi veyahut da eşleştirmeyelim mi? Change sequence settings derseniz videonun kalitesiyle birebir eşler. Keep exciting settings derseniz de ben böyle kullanmak istiyorum. Hiçbir ayarımı bozma. Sekansım neyse videomu da o ayarlarda getir buraya diyorsunuz. Şu an sekansınız ayarlarıyla, mesela sağdakine bastığım için sekans ayarlarıyla geldi. Ben direkt şöyle sürükleyeyim mesela. Direkt videonun kalitesinde videonun ayarlarına bir sekans açmış oluyoruz böyle. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi bir timeline'ımız var aşağıda. Timeline dediğimiz bir çizgi kısmımız var. Timeline'in hemen sağında şöyle göstereyim. Sağda bir ses barımız var. Videoyu başlatınca gördüğünüz gibi burada ses barı oynuyor. Bunun dışında şurada gözler, kilitler vesaire vesaire ve şurada da değişik araçlarımız var. Tek tek hepsine geleceğim. Olabildiğince ilk bölüm basitten ve hızlıdan gitmeye çalışıyorum, fark ettiyseniz. Şöyle göstereyim. Şuradan yine videonun istediğiniz bölümlerini seçebilirsiniz. Arkadaşlar, burada en çok işinizin olacağı yer efekt kontrol. Source kısmı kliplerde işinize yarar. Klip yapıyorsanız klibin şu saniyesini ve şu saniyesini sadece görüntüsünü alarak kullanabilirsiniz. Bu daha çok klip yapan insanların işine yarıyor. Ben klip yaptığım için de kullanıyorum. Şimdi efekt kontrol kısmına geliyoruz. Buradan gördüğünüz üzere videonun konumunu, scale'ını, rotasyonunu, parlaklığını şöyle göstereyim. Opacity, görünürlüğünü, saydamlığını yükseltip düşürebiliyoruz. Buradan aynı şekilde sesini yükseltip düşürebiliyoruz. Bunun dışında bir sürü ayarımız var. Şimdilik dediğim gibi ilk bölüm ve basit mantıklı olması için böyle gösteriyorum. Arkadaşlar, videomuzda şuradan Resort Tool dediğimiz bir şeyimiz var. Bunu direkt üstüne tıklayarak da alabilirsiniz. Ya da şöyle üstüne C'ye basarak da alabilirsiniz. Bunun tüm olayı, bu arada o ekrana gelen şeyden korkmanıza gerek yok. O video autosave direkt kaydı alıyor. Diyelim şu anki projemiz patladı ve şu an tam olarak kaldığımız konuda devam etmemize yarıyor. Şöyle kesmek istediğiniz yerleri şöyle tıklayarak tak diye kesebilirsiniz. Buna geri basarsanız geri seçim tuşuna gelir. Ama bunun yerine şey de yapabilirsiniz. Direkt C
ve tuşlarına basarak geçişlerini yapabilirsiniz. Sol altta görünce başlıyorum tuşlara. Bunun dışında şöyle bunların hepsini bir anda seçip delete basarsanız siler. Ne bileyim sadece bir tanesini seçip delete basarsanız siler. Ctrl Z'ye basarsanız geri gelir. Boşluğa basıp delete basarsak şu oradaki boşluğu silip en sağdaki video neyse onu buraya yapıştırır. Gördüğünüz üzere şurada bir geçiş var. Şu geçiş için ne yapabiliriz? Mesela burada bir geçişimiz var. Örnek diyelim en basitinden efektlere geliyoruz arkadaşlar. Video Transition'a geliyoruz. Burada gördüğünüz üzere çeşitler var. Ne bileyim time'a, wipe, zoom yaklaştırarak falan. Mesela yaklaştırarak şunu sürükleyip şunun üstüne atarsak zoom geçiş efekti atar bize. Tabii şöyle şu anda gördüğünüz bir kırmızı oldu. Bunun videoda gelmesi iyi oldu. Bu kırmızının anlamı arkadaşlar, ben burayı şu an renderlayamıyorum. Renderlayamadığım için sana gösteremiyorum anlamına geliyor. Bunu çok yani kolay göremezsiniz. Bunu size göstermenin yani bunu nasıl görebiliriz? Biz bu kadar efekt attık ama efektin oraya oturup oturmadığını anlayamıyorum mesela şu an. Şimdi buraya basıyorum mesela, geri alıyorum kasmadan gösterecek mi diye, bakın gösterdi. Bazı efektler, hafif efektleri böyle direkt geçişini gösterir, yani bunda problem yaşarsanız. Ve hatta bunu daha da hiç böyle uğraşmak istemiyorsanız I'ya basarsınız timeline'da ve O'ya basarsınız. Enter basarsanız timeline'da sadece I ve O bastığınız şu beyaz saydan bir alan var ya, sadece bu aralığı program kendinden renderlar, o kırmızı kısmı. Gördüğünüz üzere yeşil, ben burayı sana çıktı kalitesinde izletebilirim anlamına geliyor. Yani sen bu videoyu çıktırdığın zaman birebir böyle gözükecek diyor. Şöyle space'e basarsam gördüğünüz üzere isterseniz şöyle ortasından da başlatabilirim. Şu an buralar render olduğu için bana mısın demeden çalışıyor bu. Bunun dışında iki kere şuraya basarsanız şu sol üstte ismine şu tam ekranda izleyebilirsiniz. Ya da bunun dışında gene iki kere üstüne basarak yapabilirsiniz diye bir yer tam ekran kaldı. Böyle kaldınız, nasıl ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Şuradan geri iki kere tıklayabilirsiniz. Gene aynı şekilde ne bileyim project bölümü tam ekran kaldı ya da efekt bölümü tam ekranda kaldı. Tam ekran alalım. Aynı şekilde böyle geçiş yapabilirsiniz. Alt tuşuna basarsanız ve mouse tekerleğini ileri sürüklerseniz büyür, geri sürüklerseniz küçülür. Hiçbir şey basmadan tekerleği çevirirseniz geriye doğru sağa, ileri doğru çevirirseniz sola doğru gider. Onun dışında mesela diyelim şuraya bir geçiş efekti attık ki bu geçiş efekti benim için biraz yavaş sanki, değil mi? Geçiş efektinin yanına geliyoruz. Şöyle bir imleç çıkıyor. Bu imleçe sol klik basılı tutarak şöyle çekersek istediğimiz kadar uzatabiliriz ve gene renderlanmamış olduğu için sıkıntı çıkarıyor. Gene o aralığı seçiyoruz ve enter basıyoruz. Ve O'ya basarak seçtik. Enter bastık. O aralığın şu an renderını alıyor. Render'ı 7 saniye kaldı. 87 kare renderlayacakmış. Şu an 40'da, 43'te. Gördüğünüz üzere renderliyor o arayı. Render'ın bilgilerini almak isterseniz de şöyle buna basarsanız ne kadar disk alanınızın kaldığı, başlangıç alanı vesaire. Bu geçiş efektlerini bu kadar uzatmanız önerim değil arkadaşlar. Ne olduğunu ben de anlamadım. Herhalde çok küçülterek yapmayı denedik. Şöyle kısalım. Biraz büyütelim. Böyle çok abartmadan şu aralığı bir renderlamayı deneyelim. Bakalım. 43 frame. Yani yarıya bir frame aldık şu an. Newcraft'ın şeyi bu arada bu videosu. Gördüğünüz üzere videoyu istediğim herhangi bir saniyede başlatabiliyorum. Aynı şekilde tek bu geçiş efektimiz yok yani. Buradan wipe deyip balance wipe diyerek şu araya atabilirsiniz. Bunlar kalitesiz geçiş efektleri. Daha ileriki bölümlerde daha kalitelilerini göstereceğim. Merak etmeyin. Bunlar biraz zor şeyler. Gördüğünüz üzere şöyle değişik bir geçiş efektimiz var. Efekt kontrole gelip bu geçiş efektlerini tabi ayarlayabilirsiniz. Burada bir sürü ayar var. Border color'ıydı, yani border'ın rengiydi vesaire. Neresinden gelip neresinden çıkacağını seçebildiğiniz. Mesela şöyle yaparsanız şöyle açılır, görüyorsunuz. Yani şuradan nereden başlayacağını, nereden biteceğini, bittiği zaman nasıl kalacağını. Mesela ben bittiği zaman böyle kalmasını istiyorum diyelim. Bittiği zaman anlamadım onu tam olarak. Orada bir şey başaramadım ama neyse, çok önemli değil, boş verin. Reverse derseniz tam tersi olur. Aynen konum olarak terse çeviriyor. Efekti tersine çeviriyor. Böyle bu tüm efektlerde geçerli. Mesela gene sağ tıklayıp clear derseniz silinir. Gene efekte geldim. Ne bileyim barn door var, slide var, page var, ease var. Buradan en çok kullanılan distortion'lar. Distortion'lar böyle daha profesyonelmsi duran geçiş efektler. Crossover'ın gördüğünüz üzere yanı mavi yanıyor. Bunun anlamı, burada şimdi CTRL'e basıp sağ tıkıp Apply Default Translation derseniz cross'u atar buraya. Bu cross'un olayını da size göstereyim isterseniz. Burası zaten cross hafif bir efekt olduğu için direkt gösteriyor. Saydamlaşarak yavaştan geçiş efekti. Bunu gene dediğim gibi şöyle uzatabilirsiniz. Aynı şekilde ses de böyle yavaştan geçiş oluyor. Görüyorsunuz. Clear dedim. Clear diyemedim. Clear diyelim. Siz diyelim cross'u çok sevmiyorsunuz. Deep black, siyah olup açılsın istiyorsunuz. Şöyle göstereyim. Bu siyah yapıp açılıyor. Bunu gene dediğim gibi uzatabilirsiniz şöyle. Ya bakın renderlayamadı bu sefer. Biraz daha geriden alırsak renderlar herhalde ilerisini. Direkt biz kolay yolumuzu yapalım. Enter'a basıyoruz. Benim bilgisayar biraz patladı gibi. Arkadaşlar bu biraz kararak geçiyor. Şöyle zaten kısayken görüyorsunuz. Ona da çok zorlamayalım. Siz diyelim Croz'u hiç sevmediniz. Daha çok şu Deep Play'i sevdiniz. Şöyle Deep Play'i silelim, tekrar atalım. Bak gitti herhalde, orası bir sapıttı. Siz diyorsunuz ki ben kısa yolumda hani CTRL'e basıp şuraya sağ tıklıyoruz ya. Ya bu tek tarafa da atabilirsiniz bu arada. CTRL'e basıp sağ klik basıp Apply Default Translation dediğim zaman cross gelmesin diyorsunuz. Sol klik basıp delete basarsak sileriz. Ne
ne bileyim Deep to Black gelsin diyorsunuz. Şuna sağ tıklayıp Select as Default Transition derseniz ve gelip şuraya şöyle CTRL'e basıp sağ klik basıp Apply derseniz siyahlaşarak geçişini yapar. Bu arada default'ta aynı şekilde ses transition'lar da var. Yani geçişte de bu default ses transition'ıymış. İşte bunun dışında plugin'ler de indirerek bir sürü ses geçişlerine sahip olabilirsiniz. Bende bir iki tane var. Onları ilerleyen videolarda gene göstereceğim dediğim gibi. Bunun dışında gösterebileceğim işinize yarayacaklardan gidelim diyelim. Şöyle ki bunu bir üst katmanı çektik diyelim. Ben bunu buraya koydum. Ama şu alt katmandaki videonun belli bir yerine koyacağım. Diyelim örnek diyelim şurasına koyacağım. Burada ne olduğunu görmüyorum. Şu üsttekinin gözüne basarsam alttaki video gözükür. Şu anda bunun gözü kapandığı için bunu göremiyoruz. Geri basarsak açılabilir. Ya da alt katmanı kilitlemek istiyorum. Alt katmana tamamen işim bitti ve bunu da kilitledim. Sesini de kilitledim. Bu alt katmana dokunmak istemiyorum. Sadece üst katmanında işim var. Böyle kilitleyebiliyorum. Örnekleyelim bu katmanı bunu. Örnekleyelim bu katmanı bunu koydum. Alt katman kilidini açtım. Bu sefer de diyorum ki alt katmanın sesini sadece duymak istiyorum. Alt katmanın S harfine basarsam sol anlamına geliyor. Solo track. Sadece alt katmanın sesini açar ve üst katman hiçbir şekilde açmaz. Şöyle geri alalım. Şurada gördüğünüz üzere bir ses var. Görüyorsunuz. Ama gidip bu sefer onun solosunu açarsam. Yani sadece üsttekinin gördüğünüz üzere bu katmanın solosunu açarsam sadece bu katmanı duyarım. Alt katmanın solosunu açarsam sadece alt katmanı duyarım. Mute'a basarsam sadece bu katman mute'lanır. Aynı şekilde diğerinin mute'una basarsam bu sefer diğerini mute'lar. Bunun dışında bunların yani bunu gene ilerleyen bölümlerde anlatayım. Şurada mıknatıs özelliğimiz var. Mıknatıs gördüğünüz üzere az önce program her yere yapışmaya çalışıyordu. Şöyle alayım şunu. Mıknatısın olayı şu. Diyelim ben bunu buraya koymuşum. Burada videonun şeyi var. Şöyle getiriyorum. İzleyin. Tıp mıknatıs oraya yapıştırıyor. Gördüğünüz üzere direkt şeyimize, nedir ismi, çizgimize yapıştırıyor. Ya da önceki videoya şöyle yapıştırıyor. Ben buna küçük bir boşluk istiyorum, hop yapıştırıyor. Küçük bir boşluk istiyorum, tık yapıştırıyor. Buna basarak kapatabilirsiniz ve o manyak gibi yapışmasını engelleyebilirsiniz. Bu arada videoyu şöyle de kısaltabilirsiniz. Yeterli K dışında. Gördüğünüz üzere hiçbir yere yapışmıyor artık. Bu link selection. Bunu şöyle tek tek seçebilirsiniz. Normalde hani birine bastığım zaman X'i birden şöyle göstereyim. Birine bastığım zaman X'i birden, onu açtığınız zaman şöyle tek tek. Ayrıca alt tuşuna basarak da tek tek seçebilirsiniz. Alt sol klik ya da basmazsanız da şöyle. Ya sağ klik deyip unlink deyip videoları birbirinden ayırabilirsiniz şu şekilde. Link derseniz de geri birleşir ya da ne bileyim şunların hepsini seçip link derseniz hepsi birbirine yapışır. Bunlar daha doğrusu grup olur. Link olmaz. Birini seçtiğiniz zaman hepsi seçilir. Şöyle geri bunları linkleyelim. Bunun dışında videoya yakınlaştırmak istiyorsunuz. Diyelim şu kısmı yakınlaştırmak istiyorsunuz. Şu CTRL-K dedik. Sadece şu kısmı seçtik gördüğünüz üzere. Efekt kontrolden scale'i büyütürsek videonun o kısmı büyür sadece. Ya da ne bileyim üstteki barı göstermek istiyorum. Şöyle şu sağ sol, şu da yukarı aşağı işine yarıyor. Yukarıya doğru oynattım diyelim. Şurada benim cam barım ve ismim var. Sadece benim ismim ve pingimin gözüktüğü kısmı istiyorum diyelim. Gördünüz. Yakınlaştırdı. Ama siz diyorsunuz ben daha bir soft yani daha böyle soft bir şey istiyorum. Yavaş yakınlaşsın, yavaş uzaklaşsın istiyorsunuz. Böyle bir aralık keselim. Şuradan bunun en başına geliyoruz. Shift'le bu arada basılı tutarsanız Shift'te otomatik mıknatıslar. Yoksa gördüğünüz üzere üzerinden geçip gider. Shift'e basılı tutarsanız mıknatıs onu tutar. Gördüğünüz üzere şu an oynatıyorum ama oynamıyor. Mıknatıs'a tutturduk. Burada keyframe'lerini açıyoruz. Position ve Scale'in keyframe'lerini açtıktan sonra şöyle bunu biraz büyütüyoruz. Üzerine sol klik basılı tutup sola doğru çekerseniz küçülür. Sağa doğru çekerseniz büyür. Buraya keyframe'lerini attık. Biraz ileriye geliyoruz. Tam olarak şu saniyede büyümesini istiyoruz diyelim. Şunu biraz büyütüyoruz. Buradan da şunu biraz yukarı doğru çekiyoruz. Sağa doğru. Biraz daha büyütebilirmişiz. Büyütelim. Biraz daha sağa doğru çekiyoruz. Gördüğünüz üzere tam olarak cuk oturdu. Böyle keyframe'lerden gördüğünüz üzere büyüyor. Keyframe'lerini hepsini seçip üzerine de sağ tıklayıp Temporal Impression'a basıp Easy In ve şöyle gene sağ tıklayıp Easy Out dersek, yani Easy In yeterdi bu arada, Easy Out dememe gerek yoktu. Şöyle biraz daha az önceki gibi sert değil, biraz daha yumuşak giriyor. Silelim mesela. Bunun bu arada keyframe aralığı diyelim, örnek şu saniyeden ve şu saniyeye kadar keyframe'in büyümesini istiyoruz. Keyframe'in aralığı ne kadar uzarsa o kadar yavaş büyür. Keyframe'in aralığını biraz daha açalım. Biraz daha şöyle. Keyframe'in aralığını bozduk. Onu öyle yapmak yerine şöyle yapalım. Şuraya bir keyframe attım diyelim. Şöyle bir keyframe attım diyelim. Keyframe'in diğer noktası burada olursa şöyle göstereyim. Şöyle. Video çok ağır, yavaş yavaş büyüyecek. İzleyin. Görüyorsunuz video yavaş yavaş büyüyor. Ve da keyframe aralığı daha kapalı. Video pataküte diye büyüyecek, şimdi izleyin. Görüyorsunuz. Tabi aralığı daha kapalı dedik. Gördüğünüz gibi keyframe aralığına göre videomuz şey olur. Diyelim şurayı böyle bozduk. Videoyu kaybettik.
Şöyle bozduk. Videomuz nerede bilmiyoruz. Şunların yanında reset tuşlarına basarak videomuzu geriye getirebiliriz. Şu position reset ve da rotation'ı bozduk. Şöyle kaldı. Sıfırlamak için direkt şuradaki reset parametreye basarsak sıfırlar. Aynı şekilde şuradan opacity'yi kapatıp açabiliriz. Ne bileyim kendi elinizle bir efekt yapacaksınız. Geçiş efekti. Bunun sonra bir keyframe atadınız. Opacity keyframe'i. Bunun da şöyle şurasına keyframe atadınız ve yavaştan bir geçiş oldu orası. Bakın kararmaya başlayacak. Burayı yükleyemediği için. Hatta ben keyframe'in sonunu tam atayamadım mı? Bakalım. Yani göz ver. Şunu ver. Gördüğünüz gibi çok yavaş bir geçiş oldu. Tabi yükleyemiyor. Benim bilgisayarım o kadar sağlam bir bilgisayar olmadığı için hem video çekerken edit yaptırtmıyor. Bunun dışında şimdilik öğreteceklerim bunlar olsun. Aklımdakiler bunlardı. Ve bunun dışında size çıktığı göstereyim isterseniz. CTRL-M'ye basarak veya da şu sol üstten export tuşuna basarak gelebiliriz. Çıktığı kısmına gelebiliriz. Buradan videonun gideceği konum, isim, videonun hangi kalitede gideceğini veya da direkt şuradan videoya basarak March Search diyerek videonuzun kendi kalitesinde çıktı alabilirsiniz. Export'a bastığınız zaman direkt çıktısını alır. Medya encoder'ınız kuruluysa ki ben kurmayı unuttum. Medya encoder'ı direkt göndererek medya encoder'dan da çıktı aldırabilirsiniz. Yani bu böyleydi. Geri diyelim videonuz daha bitmedi ve bu ekrandan şöyle edit kısmına basarak çıkabilirsiniz. Edit'e geri döner şöyle. Import derseniz mesela şu kısma geri döner. Export'tan edit'e geri dönerseniz de edit'e devam edersiniz. Diyelim şurayı da kesmek istiyorum. Şurası boş bir sahne. Geri edit dedim. Geri oradan devam edebiliriz. Buradan videonun durumuna bakabilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Bunun dışında gösterebileceğim şimdilik başka bir şey yok. Bir dahaki bölümde daha kapsamlı şeylere yavaştan geçeceğiz. Bunlar basit. Bir dahaki bölümde bir kısa bir video editleriz olmadı. Neler yapılabilir neler yapılamaz diye. Bu biraz uzun bir bölüm oldu. Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı ve yorumlarda hangi edit programlarını istediğiniz, hangi programla edit öğretmemi istediğiniz varsa veyahut da bir Premiere'den bir şey öğretmemi istiyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.